Evet, herkese günaydınlar. 21 Ağustos 2026 günlerden cuma. Ses normal gözüküyor. Herkese güzel, hayırlı bir cumalar dileyelim. Arkasından hacı yeşili mumlar dileyelim. Güzel bir gün olsun. Dün akşam canlı yayında zaten tedirginliğimizi dile getirdik. Hala devam ediyor. Ancak yükselirse, devam ederse nereye kadar eder? Orası da ayrı bir nokta. Onu ayrı değerlendireceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu videoda sizlere petrolle başlayacağız. Gümüş, altın, arkasından kriptolarımızı değerlendireceğiz. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. S&P Pire Endeksi an itibariyle 0.07 artıda, Nasdaq'ta 0.28 artıdalar. Bitcoin 3.55 artı önden gidiyor. Biz bu önden gitmeyi daha çok Ethereum'da olmasını istiyoruz. Çünkü altların daha iyi hareket etmesi için Ethereum'un önden gitmesi lazım. Ethereum'da 1.89 artıda. Herkes bunlara razı tabii. Orası da ayrı bir nokta. Bitcoin önden gitsin fark etmez. Böyle gitsinler de nasıl gidiyorlarsa gitsinler diyorsunuz. Neyse geleceğiz oraya. Evet, petrol 0.14 an itibariyle artıda. Burada artık destek bölgesinin üstünde oturduğunu gördük. 382'de kazandı. Yakın plandaki 236 düzeltmeyi de kazanırsa konuşacağımız cümle biliyorsunuz tepeye doğru hareketin gelmesi. Bu da bize ilerleyen anlarda şuradaki formasyonun oluşmaya hazırlık yaptığını söyler. Son yakın plandaki son fibi burası. Aklınızda olsun lütfen. Alttan dağın dağın alım sesleri geliyor. Tabii keyifler ayrı. Altına geldiğimizde, pardon, gümüşe geldiğimizde 1.47 artıda yükselen fib. Yani öngördüğümüz bütün her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şu bölgeden zaten mala girenler bir ihya olduk hocam. Sağ olasın. Sayende %20 düz yani spot piyasada %20 kârdayız diyenler bir mesaj yazsınlar ya görelim onları. Yakın plan 618'de geçtik. Şimdi bizim için önemseyeceğimiz noktalar. Düşen fiplerin rakamlarına çok bakmak istemiyorum. 0.5'i kazandıysak 382'ye gideriz. 382'ye doğru yol alıyoruz. 77'ye doğru yavaş yavaş yola çıkmış bir grafiğimiz var. İlk etapta ondan önce arada nerede bir temasımız olacak? 73.87 seviyesinde yakın plan yükselenin düzeltmesiyle karşılaşacağız. Sonrasında majör yapıya geleceğiz. Demek ki e, 73.5'la 77.600 4 dolarlık o bölge ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Şunun işi bittiğine göre tam da buraya oturursa dur bakayım denk getirirsek oraya. Güzel oluyor mu? Oluyor. Bunu buraya koyalım. Hatta şöyle biraz daha sağa çekeyim. Fiyatın geleceği yerde şu bölge içerisinde bir dirençle karşılaşacağız. Dirençlerin nereden geldiğini sizlere dile getirdim. Aklınızda olsun lütfen. 618'imiz gelecek. 786'mız 0.5'imiz de burada. Evet, altın o da 0.95 artıda geçtiğimiz gün size dile getirdiğim bölgeye geldik. Yükselen fib 2.600'ün üstündeyiz. Yakın plan yaptığı yükselenin 618'i direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak dedik. Çünkü 236'yı kazandık. 382 bölgesi yakın plandaki ilk yerimiz. Ve ikinci bölgede de fiblerimizin biraz fazla kesiştiğini söylemiştim. Bu bölgelere dikkat etmek bizim için önemli. Şu anda da altın oraya doğru geldi. Haftalıkta bugün biliyorsunuz kapanışlar olacak. Geceliğin de haftalık kapanışları yorumlayacağız. Güzel grafikler bu hafta söyleyeceğiz. S&P ile Nasdaq biraz kötüler ama olsun bizimkiler güzel. Bizimkiler çok güzel diyelim. Şöyle devam ettik. O günlerce momentumumuz çok güzel, çok güzel. Büyük zaman diliminde. Hani haftalıkta falan hatta en son ne demiştik? Haftalıktaki momentumun grafiği fiyatın grafiğinden kat kat daha güzel. Hatırladınız mı? Ne güzeldi değil mi? Güzelliklerin karşılığını veriyorlar. Evet, Bitcoin 3.19 23 artıda yükselen fibimizde artık şu çizgiyle işimiz kalmadı. Formasyonları gitti zaten. Şurayı da kırdık. Ona da gerek kalmadı. Şuna da gerek kalmadı. Umarım şimdi buna da gerek kalmayacak.
Ya da kırdım retestini yaparım. O da olur. Yükselen Fib'inde 1.618. Şöyle yaptım bak. Ne güzel değil mi? Tesadüf. Var mı bu rakam bir özelliği ya? Neymiş ki? 75.718. Ama gel gör. Bak çat bir temas. Çat bir daha. Niye? Alt üstü 1.600 ya. Daha 2.600'lere falan belki gideceğiz. Ya da dün akşam yayında tedirginliğimizi dile getirdim size. Zorlarlar bir yere kadar ama çok zorlanmak bize iyi gelmez. Bir yerde onun sıkıntısını yaşarız. Evet, şimdi güzel haberle birlikte şuradaki hacim hadi ekstrem kabul ettik diyelim. Fakat ondan sonraki giderken de hacimler böyle çok sağlıklı gitmiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yine satış geldi. Satışı gördük orada. Yani hacmin birazcık bize destek vermesi lazım. Hacimsiz gidiyoruz. Ya gitmez mi? Gider. Piyasada mal yok. Az bir hacimle yukarıya doğru gider. Burası ayrı bir nokta. Ama biz biraz daha hacim görsek daha mutlu oluruz yani. Biz hacim severiz. O yüzden tedbirli olacağız her zaman diye bahsediyorum. Özellikle dün akşam yayında size ciddi ciddi anlattım. Bakın tekrar anlatıyorum. Hala 12 saatlikte, 12 hani çok önemserim biliyorsunuz. 12 saatlikte momentum çılgınca yukarı doğru gidiyoruz. Artık dün 7'deydik. Dün 7'deydik. An itibariyle kabaca şöyle diyelim. Yani ilk 3 neredeyse. İlk 3. Ya düşerken hatırlayın tarihi rekor kırdık dediğimiz zaman oldu. Ya tamam tarihi rekor bizim için de kır, yükselirken de kır. Okey, hayır demiyoruz. Ama birazcık hafta sonu verir mi? O yataylıkta hafta sonunda o gazını alırlar mı? Hani bugün piyasa açıkken, piyasalar açıkken yükselsin gittiği yere kadar hafta sonunda yataylıkla belki olabilir, o da olabilir. Umarız yani bizim lehimize olsun da nasıl yapıyorlarsa öyle olsun. An itibariyle yükselen 1.618 seviyesinde hareketlerini sürdüren bu bölgede birazcık şimdilik yani güzel bir rakama geldi değdi. Birazcık takılan bir yapı var. Öte yandan şunu unutmayın, hatırlayın. Geçmişte bunu dile getirmiştim. Bu genelde destek line'ları bize köstek oluyor. Yukarı çıkarken köstek olmadıysa belki dönüşünde bir temasla buraya dokunabiliriz. 74 binli rakamlara. Ee, Kırıp gidersek sıkıntı yok ama burada bir elimizin altında dursun. Peki. Buradan şimdi bizim yakında iptal etmemiz gereken bir şeyimiz var mı? Hareketlerle düşen fiblerimizi iptal ediyoruz ya. Şurada yine oluşmuş bir fibimiz vardı. Ama o 618 yaklaşık 82 binde iptal olacak. Ee, Onun var daha. Onun biraz daha var. Onu da silmeye erken. Kademe kademe siliyoruz hepsini. Güzel oldu, güzel oldu, iyi olduk. İyi olduk, güzel hareketlerle geliyoruz. Ee, Şimdi şuradaki yapıyı oynayacağız. 82.500'lerde buradaki büyük yapıyı oynayacağız. Gönül tabii ne istiyor? Yani şu hareketi 75'ten 82'ye kadar zorlayabilirler mi? Zorlarlar. Hani o çılgınca istiyorlarsa yani şunu 82'ye kadar zorlasalar direkt adam Eve olup yukarı içinden de geçebiliriz. Bir şöyle Tobo'ya da çevirebiliriz. Yani çok güzel olur. Çok güzel olur. Hatta ve hatta onu bizim grupta neyin içinde atmıştık ya? Ha, eğitimin için. Ah evet. Bak 25 Şubat'ta çizmiştik bunu hatırlıyor musunuz? Ya arkadaşlar bizde her şey kayıtlı bilgili. Uzun süredir bizi izleyenler biliyor. 25 Şubat'ta bu hareketi sizlere çizmiştim hatırladınız mı? Gösterdim burada belgesiyle duruyor. Evet. Geliyor muyuz oraya? Aynı hareket bak. Grafik çizdiğimiz gibi duruyor. Neyse. Ethereum 1.85 an itibariyle artıdayız. Düşen trend böyle kırılır işte. Şu bölgenin üstü. Harika gidiyor. Nereye geldik? Bakın. Ciddi anlamda
ilk kez hani evvelden de çok konuştuk. Benim için en güzel yükselen tepe bölgemiz. Bunlar minör. Gerçek bir dönüş hareketimizi izleyeceğimiz ilk bölgeye geldik. Bu anlamda şuradaki tepeler bölgemizin üstündeki kalıcılıklar bizi mutlu eder. Yukarı gider, retest yapar, sonra gider. Hepsi olur. Hepsi uyar bize. Buradan ret yer, şöyle bir şeyler yapar, gider, uyar. Hafta sonu o da uyar. Yani şu grafiğimiz artık bakın çelimsiz kaldığını anladınız değil mi? Evet, bullish gider, bullish geldik. Tamam yeter. 4600 bunun zaten max son seviyesi. Bir yerde bir düzeltme yapmamız lazım. İyi gidiyoruz. Kabul. Hani buraya kadar zorlayın. Ne kadar var oraya daha? Yani %14 daha var. Zorlarsın. Olur. Bana uyar. Hatta buraya kadar zorla. Direnç bölgemiz. Ee, Yan taraftan şöyle kabaca yapayım bir kontrol edelim. Direnç bölgesi bu civarlara kadar geldi diyelim. Bir 236 düzeltme. Of bak grafiğin güzelliğine bak. Oluşan yapıya bak. Fiyat geliyor. Direnç bölgesinden ret yiyor. 236 düzeltme. Yükselen tepeleri kırdım kardeşim. Retest de verdim. Buradan yukarı gider. Biz de buradan yükselen yeni dip çizeriz. Nasıl senaryo? Yani senaryo çizmek lazım değil mi? Çizmeden olmuyor sonuçta. Evet, grafik gayet güzel duruyor. Keyifliyiz ama Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da maalesef tedirginlikteyiz. Yükselirken kapaktaki olayımız oydu. Yükselirken de insan korkmaz be, değil mi? Yani bakın şimdi bütün Ethereum'un neredeyse tarihini sokmaya çalıştım içeriye. Momentum olarak şöyle şimdi şurayı şişirebiliriz. Nereye kadar geldik? Ee, Şurada bir üçlü dörtlü grup var. Yani ilk 10 diyebilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ilk onlara kadar geldi Ethereum'da. Daha yolu var mı? Var. Gider mi? Gider. Ama işte bir gazını alsalar hafta sonu daha da mutlu oluruz. Nereye geldik? Bakın şunu bir haftalığa açacağım. Önemseyin lütfen. Ee, Hani o yükselen tepe dediğimiz yer, bizim konuştuğumuz yer. 618 fibimizden döndük. 0.5'e geliyoruz. Geçtiğimiz sefer 0.5'ten ret yemiştik hatırladınız mı? Bir ay denedik. 4 haftalık mum burası. Bir ay denedik yapamadık. İnanılmaz bir mumla geliyoruz. Haftalıkta Maripos'un neredeyse kılçık yok. Yani pazar çok kıymetli olacak o yüzden. Neyse izlemeye devam. Balinalarda bir değişiklik var mı? Şöyle yaptım. 84 rekor. 10'du 9 oldu. Bunlar aynı. Hemen şuradan nereye geçelim? Majörlere geçelim. Şöyle bir Litecoin'e geldim. 2.09 artıda. 4 saatliğimiz açık. Yükselen grafiğimizi çizdik. Yükselen grafiğimizde size noktayı vermiştim. Aktif oldu. Birinci fib kazandık 618. 786'ya doğru gidiyoruz. Düzeltme yapısı 382'yi kazandık. 0.5'e doğru gidiyoruz. Önümüzdeki ilk hedef 49.72 ile 50.24 bölgesi. Orada vereceğimiz hareketleri takip edeceğiz. Şimdilik buradan ekstrem başka bir şey yok. Ada 4.52 artıda. Müthiş. Şimdi adada yükselen grafiği çizdik. Aktif lokasyonumuz burası. Oraya kadar geldik. Burayı lütfen sıkı takip edin. Düzeltme yapısı 0.5'te. Aktif olacağımız 786 trend temelli fib bölgesi. Yaklaşık olarak 21.40-50 bölgesi. Burayı lütfen kayda alınız. Adada işlem yapanlar. Solano 2.97 artıdayız. Maşallah gidiyor. Yükselen yapımız artık pipte 1'i geçtik. 1.600'e doğru gidiyoruz ki 1.600 buranın tepesiyle örtüşüyor unutmayın. E, Şu Ethereum diyorum. Bitcoin'in 82.500'den yapmış olduğu düzeltmenin 786'sı son nokta. Kırdığımızda beklentimiz bu lokasyona gelmemiz. İyi takip etmek lazım. Sonrasında size bir tane şöyle bir çizgi çizeriz.
Çizgi olacak adı üstünde. Deriz ki gözüme direkt çarptığı için söylüyorum. Daha zaman var. Şöyle bir yapıya geliriz. Red yer. Güzel olur. Güzel olur. Değil mi? Senaryosuz olmaz bu işler. Birisinin tahtaları çizmesi lazım. Ve birileri zaten çiziyor tahtaları. Ve diğer nokta. Ne dedik? Ana yapıda düşen 2.618 ve 1.618 seviyesi. 88'li dolarlar bizim için en kıymetli yer. Burayı takip edin. Üstünde hep buraya sola pozitiflerin biliyorsunuz. Pozitif bölgeye geçti. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun. Retest yapar, geri dönüş yapar, altına sarkmaya çalışır. Kasanız uygun terk edersiniz ama buranın üstünde kaldığı süreçte Solano için ben hep pozitif olduğumu söylerim. Geldik XRP'ye. An itibariyle 2.50 artıda. Yakın plan düzeltme 618 seviyesine kadar geldiğini, iğneler attığını görüyoruz. Dün akşam da yayında konuşmuştuk. Buradan ufak bir ret yedi. Yani aslen ret yediği yer neresi? Ana yapıda düzeltme grafiğinin 236'sı. Bunun üstüne kalıcılıklar bizi 0.38'e doğru hareketlere götürecektir. Takip etmekte fayda var. Güzel hareket yaptı. Acıların çocuğu çok böyle geri çekilmişti. Birden vurdular götürdüler. Güzel, biz mutluyuz. BNB 1.83 artıda. Yükselen FIP 1.600'ü geçtik. 2.600'e doğru gidiyoruz. Yakın plan düzeltme artık 618 seviyesinin üstünde hareketler görüyorum. Yani daha ne olsun. Şuradaki direnç bölgesinin üstündeyiz zaten. Artık kademe kademe yolumuza bakacağız. Ana yapıda yine bir büyük fibimizi kazandık. Şöyle günlüğe alayım burayı. Yandan da o bilgiyi verelim. Şöyle yaptım. 0.5'imizin üstüne attık kendimizi. Majör düzeltme fibinin 0.5'inin üstüne attık. 658'in üstünde kalan 658'in üstünde kalan BNB 382 812 dolarlara doğru hareket eder. Aklınızda olsun. Evet, geldik büyük dünya endekslerine bakalım onlar ne durumdalar. Japonya günü 0.36 ekside kapatmış. Kore günü 0.88 artıda kapatmış. Şangay nötr seviye. Çin 0.71 artı. Hang Seng 1.04 artıda günü kapatmışlar diyelim. Arkasından ekonomik takvime bakalım. Bugün için bizim ilgilendiren bir şeyimiz var mı? Var. Saat 4.45'te piyasalar açıkken üretim satın alma PMI'ları, müdürlerin PMI'ları arkasından da hizmet satın alma PMI'ları açıklanacak. Volatility olacaktır Amerikan piyasalarında. Bilginiz dahilinde olsun. Ve mahalle yanarken saçını tarayanlar grubunun büyükleri. Bitcoin ETF'ler 8.750 tane alım. BlackRock yaklaşık 7.260 tane alım liderliği götürüyor. Deli gibi alıyorlar. Deli gibi alıyorlar. Yani bu alımlar böyle devam ettikçe momentum herhalde daha çok zirveler yapacak gibi gözüküyor. Ama tedbirli olun. Unutmayın bakın. Arada hep sıkıştırıyorum. Unutmayın. Gözünüz momentumda olsun. Ve Ethereum ETF'ler Grayscale'in alış ve satışları ekrana işlenmemiş ama işlenmemesine rağmen 97.460 tane olduk. BlackRock 4 milyon 100 taneydi toplam biliyorsunuz. Satışlarla çok geri gelmiştik. Sonra BlackRock AB hani olayımız oldu. Totali şöyle yapalım yine. 3200 yaklaşık burada da 250 var. 3,5. 41 misketten 28'lere kadar düşmüştü hatırlayın. 35'e geri geldik. 35 tane misketimiz var. 600 tane daha alacaksan BlackRock. 600 tane daha 6 misket daha alacaksın. Evet benden bu kadar. Akşam canlı yayında görüşürüz yorgun argın. Bana şans dileyin lütfen. Bugün yine yollarda olacağız. Ev bakmaya devam. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi günler diliyorum hepinize.